Yuvarlak olanı da. Bu daha güzel oluyor, yuvarlağın şekli. Sunumda. Şöyle yapayım bakın. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere mürdüm erikli pestil yapıyorum. Bunun için cevizim var, şekerim var, suyum var, nişastam var. Mürdüm eriklerimizi güzelce yıkadım. Suları süzüldü. Daha sonra şöyle ortasından ikiye kesiyoruz. Ve içindeki çekirdeğini bu şekilde çıkarıyoruz. Akşamları televizyonda seyrederken çayın yanına katkısız sağlıklı yiyecek hazırlıyoruz. Mürdüm erikli pestilimi sizlere ve çocuklarınıza öneriyorum. Çok sağlıklı. İçinde katkı maddesi yok. Ceviz, biliyorsunuz artık sağlık için çok değerli bir besin. Meyve, şeker 1 bardak kullanıyorum. Dilerseniz siz arttırabilirsiniz. 2 kilo mürdüme 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı su, 1 su bardağı ceviz. Cevizimi robottan çekeceğim. 3 yemek kaşığı veya 4 yemek kaşığı nişasta tam oluyor. Önce 3 kaşık koyacağım. Daha sonra ayarlayacağım. Şimdi yapım aşaması. İyi seyirler diliyorum. 2 kilo temizlemiş olduğum mürdüm eriklerimi tencereme koyuyorum. Üzerine 1 su bardağı su ilave ediyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte eriyene kadar pişiriyorum. Eridikten sonra blender yapıp şekerini ilave edeceğim. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynadıktan sonra kısık ateşte eriyene kadar takip ediyoruz. 1 2 3 yemek kaşığı nişasta. Nişastayı her zaman kontrollü koyacağız. Önce 3 kaşık, koyulaşmazsa 4.'yü koyacağız. 1 su bardağı su. Nişastanın açılması için 5-10 dakika eriğimiz pişene kadar nişastamızı bu şekilde açacağız. Eriklerimiz bakın bu şekilde kısık ateşte kendi suyunu da saldı, yumuşacık pişti. Şimdi ben bunu blender yapıyorum. Bakın arkadaşlar, kıvam bu şekilde. Kabuklarıyla birlikte çektim. Çünkü kabukları da ziyan olsun istemiyorum. Şimdi bu aşamada içerisine 1 su bardağı şekeri ilave ediyorum. Ve blenderla çekmeye devam ediyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi şekerle 1-2 karıştırıyorum ve kaynatıyorum. Ocağımın altını açıyorum. İyice kaynasın. Şekerle özdeşleşsin. Kaynadıktan sonra nişastasını ilave edeceğim. Şekerle mürdüm eriğim bu şekilde kaynadı. Kıvam bu arkadaşlar. Şimdi içerisine 1 su bardağı suyla 3 kaşık nişastayı karıştırmıştım. İlave ediyorum. Karıştırıyorum hiç durmadan. Ocağımın altını azaltıyorum bu arada. Dibine yapışmaması için. Eğer çok topaklanırsa el blender yapın bu aşamada. Ama sürekli karıştırırsanız topaklanmaz. Bakın topaklanmadı. Gerek kalmadı el blenderına. Kıvam bu. Şimdi bu sıvı gibi görünüyor. Fakat tepsiye döktüğümüzde donacak. Şu anda bakayım pıt pıt yaptıysa hazırdır. Bakın pıtlar. Şu anda nişastamız pişti. Arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde pıt pıt yapınca hazır olacak. Bakın
göz göz atmaya başladı. Bu aşamada artık bir bardak robottan çekmiş olduğumuz cevizi ilave ediyorum. Karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Şu anda ocağımın altını kapattım. Ceviz de iyice suyunu çeksin. Şu anda hazır. 1-2 dakika ılıdıktan sonra tepsiye dökeceğim. Şu anda hazır tatlımız. Tam ortasına döküyoruz arkadaşlar. Çok da kalın olmasın. İnce olsun. Bu şekilde borcamlarımızı dökmeye devam edeceğiz. Bu birinci tepsimiz şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi içine limon veya ekşi koymadım çünkü erik zaten ekşi. Evet, bu da hazır. Ne kadar bereketli arkadaşlar, görüyor musunuz? Kalın dökmediğim için, çünkü ben bunları ince ince keseceğim. Rulo halinde yapacağım. Vermiş olduğum ölçü 1 bardak şeker orta şekerli oluyor. Eğer çok şekerli seviyorsanız çocuklarınız için lütfen bu şeker ölçüsünü artırın. 1,5 bardak yapın. Dördüncü tepside çıktı. Ne kadar bereketli görüyorsunuz. Şifa deposu. Arkadaşlar pestilimiz 2 gün oldu. Şu şekilde ben kestim. Bu şekilde aralarını bugün kestim. Yalnız şunu göstereyim size arkadaşlar. Diğer 3 tane borcam, bakın. Pestilimizin bu yüzü kurudu. Fakat borcama değen kısmı hala nemli. O yüzden kestiklerimi böyle örtüye seriyorum. Bakın, bu yüzü kuru. Yuvarlak borcamdaki. Şimdi sırtı bu bir gün daha bekleyecek. Bir günde de bu sırtları kuruyacak. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın pestilimizin inceliğini size göstereyim. Bu şekilde. Fakat tam kurumadı. Ön yüzü kurudu. Şimdi örtüye ser. Zaten köylerde bunu böyle temiz çarşafları sererler, damdan sallarlarmış. Çok çabuk kururmuş. Borcamda biraz geç kuruyor. Şöyle dikdörtgen şekilde kestiğimiz, kenarlarını da bu şekilde kesin. Çünkü kuruyor, yapışıyor arkadaşlar. Daha sonra bıçak yardımıyla yavaş yavaş bu şekilde alıyoruz. Bakın, sırtı hala kurumamış. Ama ön yüzü tamamen kurumuş. Ne yapıyoruz? Kuruyan yerini şöyle bırakıyoruz. Bu şekilde bir gün daha bekleyecek. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın elim görünüyor. Elim görünüyor incelikte, şu incelikte. Bir tanesini yedim, şahane bir lezzet olmuş arkadaşlar. Bu şekilde pestillerimiz kurudu. Bu pestilleri çayın yanında, kahvenin yanında, biz kahvenin yanında çok seviyoruz. Ben şimdi hazırlanma şeklini göstereceğim size. 2 tane örnek şu şekilde hazırladım. Bunları kahve fincanları yanına koyuyorsunuz. Çok güzel oluyor, cevizli. Bu şekilde kesiyoruz. Mutfak makasımızla, hijyen. Daha sonra kıvırıyoruz. Tabi bu kahve servisinin yanında şık olması için ben böyle yapıyorum. Bu şekilde. Bunları rulo yaparak şimdi ben konserve kavanozunun içine bu şekilde dolduruyorum. Kürdan takmıyorum. Yalnız bu şekilde dolduruyorum. Şunu da göstereyim, yuvarlak olanı da. Bu daha güzel oluyor, yuvarlağın şekli. Sunumda. Şöyle yapayım bakın.
Şimdi şu kalın kenarından alıyoruz. Bakın. Tekrar gösteriyorum. Şöyle. Bu da bu şekilde. Poğaça hamuru yapıyoruz ya. Üçgen. Aynı o şekilde çok güzel oluyor. Bakın. Dilediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Güzel pestillerimi beğendiyseniz lütfen yorum yazar mısınız? Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup beğenip bildirim tuşuna basarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.